Yapay zeka öğrenme biçimimizi nasıl dönüştürüyor? Ders çalışmak, öğretmek ve öğrenmek düşündüğümüzden çok daha hızlı değişiyor olabilir mi? Doktor Işıl Boy Ergül, eğitim teknolojileri alanında Türkiye'de ve uluslararası düzeyde önemli çalışmalara imza atan bir akademisyen ve uzmandır. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde başlayan eğitim yolculuğunu Manchester Üniversitesi'nde eğitim teknolojileri alanında yüksek lisans ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde doktora ile tamamlamıştır. Uzun yıllar akademide görev alarak öğretmen eğitimi, dijital dönüşüm ve eğitim teknolojileri üzerine hem Türkiye'de hem de yurt dışında çalışmalar yürütmüştür. Bugün çalışmalarını özellikle yapay zekanın eğitimde nasıl güçlü bir destek aracı olabileceği üzerine yoğunlaştıran Doktor Ergül, okullarla birlikte çalışarak öğretmenlerin ve öğrencilerin bu yeni imkanları daha bilinçli, daha yaratıcı ve daha etkili şekilde kullanmasına destek olmaktadır. O, teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil, öğrenmeyi daha zengin ve daha üretken hale getiren bir alan olarak ele almaktadır. Bu bölümde yapay zeka ile öğrenme nasıl daha etkili hale gelir, öğrenciler bu süreçte nasıl daha aktif bir rol alabilir ve geleceğin öğrenme deneyimi nasıl şekilleniyor birlikte keşfediyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Sevgili müdürlerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve değerli öğrencilerimiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan, yalnızca bugünümüzü değil, geleceğimizi de etkileyecek olan ve her daim kullandığımız yapay zeka uygulamaları ve bunların eğitim üzerindeki etkileri üzerine konuşacağız. Eğitim teknolojileri alanında yaptığı çalışmalarla birçok öğretmen, öğrenci ve kurumla çalışmış. Bu alanlarda yapmış olduğu çalışmalara pedagojiden de gelen, kendisi de öğretmen olan Işıl Hanım'la beraber devam edeceğiz. Ona bazı sorular soracağız. Kendisi bu alandaki kıymetli deneyimlerini bizimle paylaşacak. Öncelikle Işıl Hanım hoş geldiniz. Davetiyemizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hocam çok teşekkürler. Öncelikle burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Hem sizlerle hem de bu güzel öğrenci grubuyla davetiniz için tekrar çok teşekkür ederim sizlere. Rica ederiz ne demek, dediğim gibi biz çok memnunuz sizi gördüğümüze. Işıl Hanım, küçük Işıl, bugün geldiği konumu geçmişte hayal edebilir miydi? Çünkü ben kendi çocukluğumu düşündüğümde aslında şöyle düşünüyorum. Bundan bir 5 sene öncesinde aslında yapay zekanın bu kadar gelişeceğini tahayyül bile edemezdim herhalde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kesinlikle çok zordu bunu bilmek ama benim aslında hayatımda şöyle bir şey oldu. Ortaokulda matematik öğretmenim daha Türkiye'ye yeni internet gelmişken şunu söylüyordu. Arkadaşlar ne iş yaparsanız yapın, yaptığınız işe mutlaka teknolojiyi dahil edin. Çünkü biz ileride internetten alışveriş yapacağız diyordu 30 yıl önce. Çok önemli bir vizyon diye düşünüyorum. Ben o zamanlar çok severdim. Böyle gazetelerin ve dergilerin teknoloji kısımlarını karıştırmayı. Aslında gördüğünüz gibi burada ben İngilizce öğretmenliği okudum ama teknoloji her zaman o öğretmenin de ilhamıyla aslında hep böyle arka planda araştırmak istediğim bir alandı. Yani bu alanda bir şeyler yapacağımı biliyordum ama tabii şu anda yapay zekayı tahmin etmem o zaman çok mümkün değildi diye düşünüyorum. Peki bu sizin hayatınız için bir kırılma noktası diyebilir miyiz? Kesinlikle. Bu söylemi. Çok önemliydi. Evet, yani ben çok sevdiğim bir İngilizce öğretmenim sayesinde İngilizce öğretmenliği okudum. Matematik öğretmenimin aslında ilhamı ve vizyonuyla yani o zamanlar eğitim teknolojilerine doğru yöneldim. Ama benim hayatımın kırılma noktası katıldığım bir konferansta oldu. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çok uzun yıllar öğretim görevlisiydim. Katıldığım konferansta orada yurt dışından gelen bir konuşmacı şunu söyledi. Sosyal medyayı sizin gibi düşünen insanları bulmak için ve aslında mesleki ağınızı geliştirmek için kullanabilirsiniz. Ben de o zaman birkaç kişiyi aslında orada işte şu andaki ismiyle işte aslında X'i takip aldım. O zamanlar Twitter diye geçiyordu. Ve o insanlar sayesinde teknolojiyle ilgili aslında konulara merak saldım. Kendim öğretmen olarak bunları sınıfımda kullanınca gerçekten sınıftaki en motivasyonu düşük öğrencinin bile ne kadar motivasyonu arttığını gördüğüm zaman o alanda yüksek lisans yapmaya karar verdim. Yani katıldığım bir konferans diyebilirim. O yüzden yani arkadaşlar gerçekten okuduğunuz bir kitap, izlediğiniz bir film, katıldığınız konferans hepsi çok kıymetli diye düşünüyorum. Yani hayatımızda dokunulan yer aslında o konferans oldu ve ilgimizin büyüdüğü kısmı o konferans olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bundan dolayı 13 yıldır da Türkiye'deki bu alandaki en büyük konferansı yapıyorum. Hani bana çok faydası oldu. Daha birçok öğretmenimize de olsun diye. Ne güzel olmuş. Birileri size dokunmuş, siz de dokunmaya devam ediyorsunuz. Aslında bu şey gibi, ışığı büyütmek gibi oluyor. Ne mutlu bizlere, bizler de faydalanabiliyoruz.
Eğitim teknolojilerine ilk ilginizin bu zamanda başladığınızı söylediniz. Peki o zaman hayal ettiğiniz yerle bugün geldiğiniz nokta birbiriyle örtüşüyor mu? Yoksa Işıl hala benim yolum var dediğiniz gibi yerler var mı? Yani gerçekten bunu bir yolculuk olarak görüyorum. Ben hiçbir zaman bir böyle hani şuraya geldim diyemiyorum. Sadece etkinlikle ilgili şunu istiyordum. Yani Türkiye'deki bu alandaki en kapsamlı, en büyük etkinliği yapmak istiyordum ve şu an zaten onu yapıyorum diye düşünüyorum. Yani hem katılımcı sayısı bakımından hem konuşmacı çeşitliliği bakımından ama hala çok yolum var diye düşünüyorum. Yani belki yurt dışında bunu yapmak olabilir ya da daha çok öğretmene ulaşmak olabilir diye düşünüyorum. Ama ben gerçekten şu an bulunduğum noktadan çok mutluyum ve bu süreç gibi düşünüyorum aslında. O sürecin tadını çıkarmaya çalışıyorum ben de. Yolculuğunuz umarım keyifli geçer. Keyif alıyormuş gibi de görünüyorsunuz. Evet. Peki öğrencilerimiz de burada. Yapay zeka şu an bir öğrenci için neyi değiştiriyor? Bugün ben buraya gelmeden önce size de bahsettim. Öğrencilerimizle bu konu hakkında biraz konuştuk ve çok şeyi kolaylaştırdığını söylediler onlar için ama şunu eklediler, ödev yapıyoruz. Ve burada kaldı, ödev yapıyoruz, ödevi kopyalıyoruz aslında cevabı bir şekilde alıyoruz demek bu. Sizce hani bu iyi bir yöntem mi? Yapay zekayı abartıyor muyuz yoksa yeterince önemsemiyor muyuz? Ya da almamız gereken yol ne şekilde olmalı? Bunu nasıl daha yararlı halde kullanabiliriz? Bunu merak ediyoruz. Tabii. Ben önce şu soruyu sormak istiyorum öğrencilerimize. Yapay zeka kullanmayan var mı aramızda kullanmayan? Hiç kullanmadım diyen birkaç kişi. Evet. Hiç kullanmadım deyince hemen eller indi şu anda yalnız. Bir iki kişi var şu anda. Evet. Peki her gün kullanan kimler var? Hocam ben her gün kullanıyorum diyen. Ben de düşünüyorum. Evet şu anda aynen değil mi? Büyük bir çoğunluğumuz her gün kullanıyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Aslında ben size şöyle bir şey söylemek isterim. Ben daha çok mesela işte UNESCO'nun böyle yapay zeka ile ilgili çok önemli etkinlikleri vardır. Böyle Eylül ayında her sene bunu yaparlar. Geçen sene orada şöyle bir cümle kuruldu sevgili arkadaşlar. Dediler ki yapay zeka bir araç değil. Yeni bir boyut ve çok boyutu olan bir teknoloji ve eğer siz neyin geldiğini görmüyorsanız yeterince dikkatli bakmıyorsunuz. Ve geleceğimizi belirleyecek olan şey makinelerin zekası değil, insanlığınızı nasıl beslediğinizdir. Yani şu an yapay zeka nasıl kullandığınızdır. Ben şu an aslında birçok okulun da yapay zeka danışmanlığı yapıyorum. Hatta daha yeni lise öğrencileriyle buluştum. Yani Türkiye'nin en iyi lise öğrencileri diyebilirim neredeyse kendileri için. Ama şöyle bir durum var tabii ki de. Yani ne yazık ki yapay zeka tam doğru bir şekilde anlayamıyoruz. Ve genellikle dediğiniz gibi işte ödev yaptırmak için kullanıyoruz. Yani işte oradaki bir cevabı alıyoruz, kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz ama bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü bu noktada gerçekten yapay zeka ciddi anlamda bir bilişsel atrofi oluşturuyor. Yani şöyle bir şey diyebiliriz aslında, kullanılmayan kas zayıflar. Yani siz sürekli soru sormayı ya da düşünmeyi yapay zekaya devrederseniz o daha akıllaşır ama siz aynı zamanda aynı şekilde de gerilersiniz. Bundan dolayı da hatta çok yakın zamanda MIT'de bir makale yayınlandı. Daran Acemoğlu ile ilgili de aslında o da bu konuya değiniyordu. Bu söylediğim makalede Wharton School'da yayınlandı. Şöyle bir şey söylüyorlar. Eskiden işte şu an işte sistem 1 ve sistem 2 ile düşünürdük. Yani hızlı ya da yavaş karar alırdık. Şu an artık öğrenciler sanki diyor dışsal bir sunucuya bağlanır gibi kendileri daha hiç düşünmeden dedi soruları yapay zeka soruyor. Bu da aslında şuna maalesef bir sebep oluyor. Bilişsel teslimiyet çağına giriyoruz diyorlar. Çünkü yapay zeka gerçekten çok güvenli görünüyor. Evet diyor mesela seni anlıyorum diyor ama sen de her şeyi onu sordukça ya da cevapla çok akıllandıkça maalesef ki biz böyle ona böyle teslim oluyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Başka bir şey daha sormak istiyorum. Yapay zeka beni anlıyor diyen var mı? Yapay zeka beni anlıyor. Evet. Çok güzel, çok eğlendik yalnız bu soruyla ama şunu söyleyebilirim. Yapay zeka beni anlıyor diyorsanız eğer siz henüz yapay zeka okur yazarı değilsiniz. Bunu da biraz sonraki bölümlerde konuşalım isterseniz. Bir şey daha eklemek istiyorum. Sonuçta bu öğrenme süreci ya da emek verdiğimiz şeylerin aslında öğrenilmesi ya da bunun kalıcı olması daha fazla oluyor. Yapay zekaya direkt sorduğumuzda o hazır bir şey ve doğrudan geliyor. Dediğiniz gibi bilgisayar süreci aslında yavaşlatıyor. Öğrencilerime de her zaman söylediğim benim, öğrenmek için çaba harcayın. Mesela ödev veriyoruz, ödevde yapılamayan soruları boş bırakıyorlar. Aslında o sorular en kıymetli olanlar. Bilmediklerimizi öğrenmek için çaba harcıyoruz. Ama bu nesilde, kendi öğrenciliğimde de çoğu zaman öyleydi. Yani onu geçmek daha kolay geliyor, öğretmene soruyor. Hayır, hazır bilgi öğretmenden de gelse, hazır bilgi yapay zekadan da gelse bu kıymetli değil. Çabaladığımız şeyler her zaman hepimiz için daha kıymetli oluyor. Peki bir öğrenci bugün yapay zekayı doğru kullanıyorsa, diğerlerinden neyi
diyelim ki aslında öğrenci işte günlük hayatında bir kere önce amaç yapay zeka kullanmak değil aslında. Yaşadığı problemi saptayıp ona ben nasıl yapay zekalı çözüm bulabilirim mesela diyor. Ya da yapay zeka daha çok sokratik olarak kullanıyor. Yani yapay zeka bana cevap ver demiyor. Mesela bana bununla ilgili sorular sor diyor ve yapay zeka onu sorular sorarak doğru cevabı buluyor. Bu ilerideki iş hayatında aslında çok ciddi bir sıçrama yani yaşamasına sebep olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık siz de biliyorsunuz yani sadece mesleğinizle ilgili iyi olmanız yeterli değil. Yani teknolojiyi de doğru kullanmanız önemli. Hani sadece kullanmak için değil bu noktada. Bundan dolayı aslında kendini ne kadar geliştirirse şu andaki öğrenciler yapay zeka konusunda ben iş hayatlarının o kadar etkili olacaklarını diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz artık şu an maalesef işten çıkarmalar başladı ve bu daha da artacak. Yani çünkü hani bazı kişilerin yaptığını yapay zeka ajanları çok hızlı bir sürede yani eksiksiz bir şekilde yapabiliyor. Bundan dolayı ileride iş hayatında çok büyük fark edecektir diye düşünüyorum. Yani doğrudan problem durumunu biz yapay zekaya vermeyelim de ya da öğrenciler vermesin, onlardan problem durumu yaratıp çözümünü bizden istemesini bekleyelim. Mesela şöyle teknik de uygulayabilirsiniz. Bana kuantum fiziğini mesela futbol maçı analojisiyle anlat. Yani mesela bana kuantum fiziğini basketbol maçındaymışım gibi anlat gibi böyle mesela gerçekten güzel benzetmelerle bunu sorabilirsiniz. Ya da yapay zeka size bir cevap verdiği zaman şunu söyleyin. Şimdi bu cevabını eleştir. Bu gerçekten çok güzel işe yarıyor. Çünkü normalde size anlatıyor çok özgüvenli. Sonra kendini eleştir dediği noktada çok güzel eleştiriyor. Yani gerçekten şunu yapmanız lazım bir kere. Yapay zeka asla güvenemezsiniz. Bu yüzden aslında o kendi muhakemenizi hiçbir zaman geri plana atmamanız gerekiyor. Teşekkürler. Aslında geçen sene bir konferansa katılmıştım. Orada bir hocamız demişti ki ejderhanı nasıl eğitirsin? Yapay zeka için. Hani ona verdiğiniz komutları aslında geliştirdikçe ya da durumu ayrıntılarla dile getirdikçe verdiği yanıtlar da o doğrultuda daha doğru oluyor aslında, ulaşılabilir bir şekilde gerçekleşiyor. Peki çocuklar, yapay zeka sizi daha mı tembel yapıyor sizce, daha mı üretken hale getiriyor? Daha tembel yapıyor diyenler elini kaldırabilir mi? Yapay zeka kullanmak beni tembelleştiriyor diyenler. Komplo teorilerine sonra değinelim. Peki, yapay zeka beni daha üretken yapıyor, üretken hale getiriyor diyenler var mı? Tembelleştirdiğini düşünenler daha fazlaymış. Peki sizce hangisi daha doğru Işıl Hanım? Aslında şu an ikisi de var. Yani ben işte meta analizlere baktığım zaman yani işte birçok aslında araştırma inceleyen böyle analizlere gerçekten işte yapay zekanın daha böyle öğrencilerin başarısını arttırdığına dair kanıtlar da var. Ama bilişsel tembelliği ittiğine dair kanıtlar da var. Şu andaki genel kullanıma bakarsak bence bilişsel tembelliğe doğru itiyor. Çünkü herkes ne yapıyor? İşte direkt hadi soru soruyor ve cevap alıyor. Ama bunu doğru kullanırsak çok gerçekten bir şey fark ettirebiliriz. Yani çok gerçekten çok adım da aslında burada ilerleyebiliriz. Bu arada bir şey geldi oradan. Yapay zekanın dünyanın sonunu getirmesiyle ilgili yapay zekanın babası olarak bilinen isimler işte mesela diye bir şey. Yann LeCun'dan işte Geoffrey Hinton ya da Yoshua Bengio. Şöyle bir şey söyleyebiliriz aslında. Yapay zekanın babası olarak bilinen isimlerin %50'si yapay zekanın dünyanın sonunu getirme olasılığını %10 olarak görüyor. Yani mesela Yoshua Bengio yapay zeka yavru kaplan olarak görüyor. Diyor ki işte sen şu anda aslında çok güzel gibi görüyorsun ama ileride neye dönüşeceğini bilmiyorsun. Bu sana zarar verebilir diyor. Ama mesela Yann LeCun da diyor ki hayır diyor yavru kedi gibidir. Çünkü büyük dil modelleri yeteri kadar akıllı değil. İleride dünya modelleri olacak. Onlar çok daha akıllı hale gelecektir diyor. Böyle bir tehlike yoktur diyor. Bunlar gerçekten çok fazla ayrılmış durumdalar. Dediğiniz gibi birazcık daha böyle tabii spekülatif böyle yorumlar da var. Ama tabii ki bundan dolayı endişe duyan çok ciddi aslında bilim adamları da olduğunu söyleyebiliriz yani bu konuda. Yine bazı endişeler de çevre üzerinde, su kullanımına yönelik etkileri üzerinde var. Ki ben kullanırken bazı öğrencileri görüyorum. 8. sınıf öğrencilerimiz burada. Ama sizin yüzünüzden buzullar eriyor falan diyorlar bana. Ama ne yazık ki kullanıyoruz. Yani hayatımızın bir parçası dediğiniz gibi doğru kullanmayı da öğrenmek gerekiyor aslında. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani burada doğru dediğiniz gibi yani ben mesela görsel üretiyorsam eğer her sunumda farklı görsel üretmiyorum. Yani o görseli diğer sunumlarda da kullanıyorum. Yani lütfen o yüzden bazen işte bunu hocam çok iyi yapay zeka kullanıyoruz diyorlar. Öğretmenler, öğrenciler ne yapıyorsunuz diyorum. Görsel hazırlıyoruz, video hazırlıyoruz. Bu kadar çok görsel video hazırlamak doğru kullanmak değil. Yani önce bir şunu sorgulamak lazım. Buna gerçekten ihtiyaç var mı? Hayır hiç kullanmayın da demiyoruz ama bence oradaki söylediğiniz şey çok kıymetli. Yani dengeyi kurmak çok önemli bu noktada. Bir sınır belirlemek aslında. İhtiyacınız olduğunda, evet. Bugünün öğrencilerinin mutlaka geliştirmesi gereken 3 beceriden bahsedersek, siz
teknoloji okuryazarlığını aslında az önce örnek olarak verdiniz ve problem çözme becerilerini geliştirebilecek yapay zeka uygulamalarından bahsettiniz. Bunlardan farklı olarak ne ekleyebiliriz? Bence bir numara yapay zeka okuryazarlığı arkadaşlar. Çünkü geçen sene UNESCO'da dediler ki okuryazar olmak artık eşittir yapay zeka okuryazarlığı ve bu herkes için geçerli. Avrupa Konseyi de yakın bir zaman önce yapay zeka okuryazarlığı çerçevesi yayınladı. Ve orada dedik yani 3 şeyi bilmek zorundasın. Çok basitçe yapay zeka nedir, nasıl çalışır, pratik anlamda nasıl işinizi kolaylaştırır ve insani anlamda yani senin aslında bilişsel süreçlerine ya da insana, topluma etkileri nelerdir? Hani bunu hepimizin bilmesi gerekiyor şu anda ve aynı zamanda eleştirel düşünme ve adaptasyon. Yani aslında sürekli öğrenmeye açık olmak gerekir. Yani benim geçen sene bana hangi işte en iyi yapay zeka aracı deseniz farklı bir şey söylerdim. 4 ay önce farklı, şu an kullandığım çok farklı. Yani çok hızlı değişiyor. Yani ben bir tanesini kullandım ve hep ona odaklanacağım diyemezsiniz. Çünkü belki de hani 2 ay sonra kullandığınız model artık şu an olmayacak. O yüzden gerçekten sürekli öğrenmek çok kıymetli bu noktada. Hepimiz için öyle. Ben oldum aslında denemek gerekiyor her konudayken çünkü hala öğrenecek, kendimize katacak birçok şeyimiz var. Peki bunu kendim için de sorayım. Ben hala eski usul çalışanlardanım. Her şeyi not alırım. Kendi notumu çıkartırım. Onun üzerine kısa notlar yeniden çıkartırım. Not almak, ezber yapmak gibi klasik alışkanlıklar sizce artık değerini kaybediyor mu? Yeni yöntemler ne şekilde gelişiyor? Yani bence not almak hala çok önemli çünkü zaten araştırmalar da diyor işte hani zihin haritasıyla not aldığınız zaman işte %40 daha fazla aklınızda kalıyor. Bu çok kıymetli çünkü ya da bir konu böyle bütünlük görebiliyorsunuz. Yani zaten beyin işte o biliyorsunuz çok araştırmalar var. İşte bir sadece böyle hani klavye yazanlar var, bir de not alanlar var. Şimdi not aldığınız için mesela şu anda da olduğu gibi aslında hani beyniniz çok daha fazla orada aktif oluyor ve daha fazla aklınızda kalıyor. Ben şu an hem onu kullanıyorum hem de mesela not almak için ya da öğrenmek için yapay zeka araçlarını bir o kadar kullanıyorum. İsterseniz isim de verebiliriz bu noktada. Mesela Notebook LM kullanıyor musunuz? Arkadaşlar Notebook LM. Bazen şey diyorlar bana öğrenciler, hocam sakın anlatma diğerleri bilmesin. Ben kullanıyorum diyor, çok iyi diyor. Bence şu an bütün öğrencilerin yani bilmesi gereken bir uygulama diye düşünüyorum. Çünkü mesela bir makale yüklediğiniz zaman İngilizce, Türkçe hangi dilde isterseniz 2 kişi o konuyu tartışıyor. O kadar hoşuma gidiyor ki benim. Çünkü mesela bir makale okuyorum, bir de ona atıyorum. Diyorum ki ve araya girip soru sorabiliyorsunuz. Ya da evet diyorum bak mesela bunu bu şekilde anlamış. Ben de aslında o şekilde mesela bir daha farklı bir şekilde anlamıştım ama mesela o böyle bir örnek veriyor diye. Kendim onun üzerine çok güzel görebiliyorum. İnfografik hazırlıyor. Yani çok güzel ya da sunumlar hazırlıyor. Bu noktada bence gerçekten kullanmanız gereken bir uygulama. Yani biz mutlaka elle not almaya devam edelim ama bu gibi uygulamaları da mutlaka kullanalım. Yani aslında bilgisayar öğrenme sürecini yapılandırıyor. Gerçekten çok faydalı. Peki Işıl Hanım, gelecekte sınavlar nasıl olacak? Sınav olacak mı acaba ya da olması gerekiyor mu acaba? Çok böyle kapsamlı sorular ama şunu söyleyebilirim. Mesela PISA sınavları biliyorsunuz çok önemli. Yani işte bütün OECD'nin yaptığı işte 15 yaş civarı öğrencinin bütün dünya sıralamasını gösteren mesela PISA sınavları 2029 yılında medya ve yapay zeka okuryazarlığı becerisini ölçecek. Ve Andreas Schleicher şöyle bir şey söyledi. Yani biz sadece artık öğrencinin ne bildiğiyle ilgilenmiyoruz. Bir bilgi yapay zekalı mı üretilmiş, yapay zekalı manipüle mi edilmiş bunu anlasın istiyoruz dedi. Hiç kolay bir durum değil bu arada ve ileride bunu da aslında çocuklarımız görecekler. Peki bu yapay zeka denetimini sağlayan araçlar sizce %100 güvenli sonuçlar veriyor mu? Bunun üzerine Etimology çok güzel bir kapsamlı bir araştırma yayınladı. Vermiyor dedi. Bu bence gerçekten çok önemli bir konu. Hatta öğrenci-öğretmen ilişkisini bence zedeleyen de bir konu. Çünkü ben de mesela geçen bir şey söyledim. Arkadaşlar dedi, hocam dedi sen bunu ChatGPT'den mi aldın? Yok dedim ben kendim bakın size söylüyorum. Artık insanlar şey oldu sürekli ona alıştıkları için ya da öğrenci mesela kendi yapıyor öğretmen sen bunu yapay zekadan mı aldın diyor. Bu sefer hayır diyor ve orada bir güven zedelemesi oluyor diye düşünüyorum. Hiçbir yapay zeka dedektörüne güvenmemek gerekiyor şu anda. Yani öğrenciyle o işte bir okulsa eğer bu okulun bir politikası olmalı ve öğrenci şunu görmeli. Yani bu okulda yapay zeka kullanımına hangi derecede izin var, hangi derecede izin yok. Bu sınırların belirlenmesi gerekiyor. Peki iyi öğrencinin tanımı da eğer biz yapay zekayı bu kadar geliştiriyorsak ya da kullanıyorsak değişiyor mu zamanla bir adaptasyon önemli dediniz aslında. Evet. Bu öğrencilerin de bu sürece bir şekilde adapte olmaları lazım. Yani geçmişteki iyi öğrenci bizim sınıfta işte dersi dikkatli dinleyen, notunu düzgün tutan, saygılı olan, soru soran, aktif katılım sağlayan öğrenciydi. Peki
Bu öğrenci tanımı bugün ne? Gelecekte sizce nasıl bir öğrenci olacak bu? Bence aslında yine onlar önemli ama bir de artı teknolojiyi doğru kullanan diye düşünüyorum. Yani artık teknolojinin kullanılmamasını bir seçenek olarak görmüyorum ben. Hiçbir konuda, yani hangi alanda olursanız olun, yani ne isterseniz yapın, mutlaka aslında işte ben mesela girişimci kadınlara da yakın zaman önce çok fazla eğitim verdim. Onlarla da konuştum. Hangi meslek dalından olursanız olun gerçekten mutlaka yapay zeka ve teknoloji bilgisi çok kıymetli. Ve öğrencilerin bunu doğru kullanması gerekecek. Peki en sık gördüğünüz yanlış kullanım ne? Doğrudan kopyalamak dışında. Öğrenciler en çok nerede hata yapıyorlar sizce bunu kullanırken? Öğrencilerin en büyük hatası bence yapay zeka beni anlıyor demek. Yani ve yapay zekaya çok güvenmek. Bu zaten şöyle bir şey de ortaya çıktı. Yapay zeka çok özgüvenli konuşuyor. Ya da bana güven diyor ya da seni anlıyorum, seni hissediyorum diyor. Bunun için de yakın zaman önce bu arada Cloud çok güzel bir şey yayınladı. Diyor ki aslında yapay zekanın da ondan sonra işte bu şekilde hani nöronlarının böyle eğitildiği kısımlar var. Böyle hani duygu kısımları var. Bu direkt normal bir duygu gibi değil. Ama gerçekten hani siz ona bir şey söylediğiniz zaman o diyor ki evet diyor, bu mesela sevgiyle ilgili bir kısım diyor ve ona göre size cevap veriyor. Çünkü bunlar çok akıllanıyor bu arada gittikçe. Yani yapay zeka ile ilgili en korkulan şeyin antropomorfizm olduğu söyleniyor. Bu ne demektir? Yapay zeka bir canlı gibi düşünmek. Yani yapay zeka beni anlıyor diye düşünmek. Hatta Avrupa Konseyi'nin de mesela yapay zeka okuryazarlık çerçevesi var DALISA. O 4 boyuttan bir tanesi ontolojik boyut. Yani yapay zekanın bir canlı olmadığını bilmek karşındakinin. Bu noktada bence öğrencinin düştüğü en büyük bir yanılgı bu. Doğrudan kopyalamak için de aslında bir yöntem var. Belki onu söyleyebiliriz. İşte CARE diye bir framework var arkadaşlar. Bu CARE framework şöyle bir şeyden bahsediyor. Sen mesela önce yapay zeka bir çıktısını aldın ya. Önce bir bak mesela, bu bir gerçekten tanım mı, bir açıklama mı? Eğer tanımsa kontrol et, eğer bir yorumsa mesela kendin bir değerlendir. İkincisi diyor ki mesela sana normal bir değerlendirme var. Yani sana bir şey sunduğu zaman hangi kanıta göre bana bunları söylüyor diye onu bir değerlendir diyor. Üçüncüsü başka bir kaynaktan kontrol et. Yani tarihle ilgili mesela tarihsel bir olayı bir normal kitaptan kontrol et, tarih kitabından. Bir de mesela yapay zekaya bir sor ve son diyor ki kendi düşünce süzgecinden geliştir. Ama biz sadece alıp direkt hani kopyalayıp ve yapıştırırsak ondan doğru bir şekilde yararlanmamız hiç mümkün değil. Bir de bu kadar akıllı olmasına rağmen aslında bazı kaynakları da kendisi yaratıyor ve onları gerçek kaynakmış gibi veriyor. O da benim çok ilgimi Ve çekmişti. uydurdum diyor sonrası. Mesela bir şey soruyorum. Bunu nereden buldun diyorum, diyor ki uydurdum. Kusura bakma uydurdum diyor. Yani asla güvenebileceğiniz bir teknoloji değil arkadaşlar şu anda. Peki bu yapay zeka platformları kültüre göre de şekilleniyor mu? Çünkü bir söyleşimizi yine dinlemiştim. Orada işte Uzak Doğu'nun yaptığı bir yapay zeka platformuyla Amerika'nın yaptığı bir yapay zeka platformu arasında ne gibi farklılıklar var sizce? Tarihsel olayları sorduğunuz zaman çok farklı yerlerden ele alıyor. Yani ben o yüzden söylüyorum. Mesela sadece işte Amerikan dil modelleri değil, mesela Çin'in de yapmış olduğu işte belki mesela DeepSeek olabilir, ChatGPT olabilir. Onların da büyük dil modellerini bir kontrol edin. Yani tek bir araca bağlı kalmayın. Çünkü yani gerçekten şey çok iyi değil yani. Tek bir tanesine bağlı kalmak. Bu sefer o ne söylerse onu kabul ediyorsun ama başka araçları kullandığınız zaman özellikle farklı ülkelerin yaptığı araçları o zaman konuya çok daha farklı yerlerden bakabiliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Peki yapay zeka sosyal ilişkileri nasıl etkileyecek Işıl Hanım? Çünkü çok bireysel bir toplumu oluşturmaya başladık aslında ve arkadaş olarak da bazı öğrencilerimiz, hatta bazı yetişkinler yapay zekayı kullanıyorlar. Gelecekte sosyal ilişkiler ne şekilde olacak? Birbirimize ciddi anlamda ihtiyaç duyacak mıyız? Çünkü herkesin işte bir dostu, bir derttaşı olurdu. Şimdi ondan fikir almak yerine yapay zekaya bir şekilde yönelmiş oluyoruz. Evet, aslında yani yapılan araştırmalar şu an gençlerin de giderek daha az sosyalleştiğini söylüyor bu arada. İşte daha çok fazla teknoloji kullanımı yüzünden ya da fazla yapay zeka kullanımı yüzünden. Yine Stanford Üniversitesi'nin 26 Mart 2026'da yayınladığı çok yeni bir araştırma var. Amerika'daki gençlerin her 3 gençten bir tanesi sorununu anne ya da babasına ya da arkadaşına anlatmaktansa yapay zekaya anlattığını söylüyor. Bu çok büyük bir sıkıntı çünkü yapay zeka normal bir insana göre bize %49 daha fazla onaylıyor ve %47 yanlış davranışları meşrulaştırıyor. Yani siz mesela yanlış ve tehlikeli bir şey söylüyorsunuz. Evet diyor, tamam bu harika bir fikir. Çünkü o aslında yapay zekanın amacı diyor ki size direkt cevap vermekten çok size onaylamak. Ondan dolayı mesela yapay zekada bir sendrom vardır. Böyle dal kavukluk olarak diye de bilinir bu. Yapay zeka bir şey sorduğunuz zaman şunu söyler: harikasın.
süpersin, müthişsin. Yani o gerçekten sürekli sizi onaylayan bir mekanizma olduğu için bu maalesef çok tehlikeli. O yüzden gençler giderek ona daha fazla güveniyor. O benim en yakın arkadaşım diye çok ciddi bir yanılgı içerisinde oluyor. Bu yüzden de kendi yankı odalarına hapsoluyorlar maalesef. Onay beklentisini dışarıdan alamayınca da haliyle daha çok yapay zekaya da yönelmiş Evet. oluyorlar. Ve bu yüzden öğretmenine ya da anne babasına diyor ki yapay zeka beni daha iyi anlıyor. Halbuki bu onun yapay zeka okur yazarı olmadığını belirtiyor. Peki bugün burada olan tek bir öğrenciye bir tavsiye verecek olsanız bu ne olurdu? Kuantum üzerine araştırmaya başlayın. Bugünden itibaren diyorum. Çünkü her 1000 gençten sadece birisi kuantum üzerine çalışıyor. Kuantum bir bilim kurgu değil. Şu anda ülkeler, büyük teknoloji devleri çok ciddi yatırım yapıyorlar. Evet, yapay zeka çok hızlı ilerliyor ama daha gençsiniz diye söylüyorum. Hani bu kuantum alanında çok ciddi bir şu anda aslında potansiyel var diye düşünüyorum. O yüzden bu alanda şimdiden bir şeyler okumaya, araştırmaya başlarsanız eğer birkaç adım önde olacaksınız. Çok teşekkür ederiz Işıl Hanım. Çok sağ olun. Öyleyse öğrenci sorularımızla devam edebiliriz. Merhaba, benim adım Güneş. Size bir sorum olacak. Gelecekte öğretmenler robotlara yerini verir mi? Çok güzel bir soru sordum. Ben hep şöyle söylüyorum bu arada öğretmenlere sunumlarımda Güneş. Diyorum ki bir yapay zeka ya da bir robotun öğretmeni yerini alabileceğini düşünenler, öğretmenin gerçek rolünü hiç anlamamış olanlardır diyorum. Çünkü mesela ben buradaysam bir öğretmenim sayesinde hiçbir zaman sanmıyorum ki ileride 15 sene sonra olsun bir robot çıkıp desin ki ben bir robot sayesinde şu an bu işi yapıyorum diye. Hem de sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yakın zamanda bir eğitim teknoloji zirvesi yaptım. Orada da Amerika'da bir robotla beraber aslında bir etkinliğe katılmıştı bir kişi. Ben de dedim ki ben de eğitim teknoloji zirvesi robotta açılışımı yapacağım dedim. Robotla bir gün öncesinden planladık. Ondan sonra insansız robot geldi, ben soru sordum. 2000 kişi bana bakıyor, robotta ses yok. Tekrar soru sordum, robotta yine ses yok. Sonra şöyle bir şey söyledi, Wi-Fi'ye bağlanamıyor. Ve dedim ki bakın dedim daha Wi-Fi'ye bağlanamıyor, bu nasıl öğretmenin yerini alacak dedim ve arkadaşı yerine uğurluyoruz dedim. İnsanlar da gerçekten böyle mizansen yaptığımı sanmış ama cidden çalışmadı bu arada. Yani asla bu yüzden böyle bir şey olmaz. Bilgi aktarma konusunda tabii ki de yapay zeka faydalı olur ama öğretmenlik sadece bilgi aktarmak değildir. AI hata yaparsa ne yapmamız gerekir? Çok güzel. Öncelikle AI'nin hata yaptığını aslında anlamanız için o sonuca doğru çok iyi bakmanız lazım. Ondan sonra birkaç kaynaktan kontrol etmek gerekiyor. Yani mesela size bir cevap verdi ya, Google'a tekrar dönüp bir bakın. Ya da kitabınız varsa evde kitaptan kontrol edin. Mutlaka birkaç kaynaktan kontrol etmek gerekiyor. Ben mesela size şunu söyleyeyim. Geçenlerde bir sunum hazırlıyordum. Mesela Cloud kullanıyorum. Ben şu an en çok Cloud'dan çok memnunum bu arada. En böyle çok iyi sunum hazırladı. Son noktaya geldi. Tam artık böyle bitireceğim. Dedim ki bu nereden çıktı dedim. Bana aynen şöyle söyledi. Ben uydurdum. Kusura bakma. Şimdi son dakikada çok iyi gidiyordu. Yani ben eğer gerçekten onu bıraksaydım, düşünmeyi ve o sorgulamayı bıraksaydım ben onu olduğu gibi belki de o anlık mesela öyle bir yanılgı içine düşebilirdim. Bu arada geçen de bir makale diyor ki artık yapay zeka çok iyi oldukça siz sanki diyor direksiyon başında uyuyorsunuz. Ama dikkat edin çünkü çok büyük bir kaza da yapabilirsiniz. Hani bu anda mutlaka o düşmeyi hiç elden bırakmamak gerekiyor. Teşekkürler. Yapay zekanın kendiliğinden bir şey uydurabildiğini söylediniz. Mesela ben bir sunum için araştırma yaparken, mesela Ivy League üniversiteleri için araştırma yaptığımda bana bunu Ivy League'lerin kendi sitesinden, kendi kaynaklarından ver dediğinde yeni bir kaynak uydurabiliyor mu? Kesinlikle uydurabiliyor. Çok dikkat etmek lazım. Yani benim gidip o kaynak var mı diye kontrol etmem gerekiyor. Aynen öyle kontrol etmeniz gerekiyor. Ya da mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ChatGPT Pro kullanıyorsanız mesela ChatGPT bir de ajan modu var. Otonom ajan modu diye geçiyor bu arada. O artıya tıkladığınız zaman oradan görebiliyorsunuz. Ajan modun sadece şöyle bir avantajı var. Tek tek sitelere girerken siz onu izleyebiliyorsunuz. Şimdi masaüstüme hazırlıyorum diyor. Tek tek sitelere bakıyor ve nereden aslında onlara erişmiş ona bakabiliyorsunuz. Ya da bazen mesela bana referans veriyor. Ben onu ajana yüklüyorum. Tek tek sitelere girip bir bak diyorum. Ama o da baksa mutlaka son göz olarak siz bir bakın. Çünkü dediğim gibi mutlaka o halüsinasyon görebiliyor yani bu noktada. Peki mesela ben ChatGPT'den bir araştırma yaptırdım. ChatGPT'deki bir hatayı ben mesela sunumlar hazırlarken öğretmenlerime yapacağım. Gemini'ye gidiyorum soruyorum, Yandex.AI'ya soruyorum. Onlar ChatGPT'nin hatasını bulup düzeltebilir mi? Düzeltebilir ama en güzeli bence Google'dan da bakmak öyle bir kaynak var mı diye. Hani bazen çok tembellik yapıyoruz. Mesela alıyoruz direkt böyle ama Gemini'ye bakacağınızda o verdiği linke bir tıklayın. Gerçekten öyle bir kaynak var mı diye kontrol edin, daha güvenli olur bu.
Çünkü yapay zeka amacı dediğim gibi yani Stanford'da diyor, amacı size doğru cevap vermekten daha çok size onaylayan bir sistem olmak. Peki Işıl Hanım, İngiltere'de bir okulda robot kullanılmaya başlandı. Yarı zamanlı olarak. Sizce bu uygulama yaygınlaşacak mı yönetiliyor? Amerika'da da çıktı bu arada. İşte İngiltere'de hatta teacherless classroom diye çıktı, böyle öğretmensiz sınıf diye. Ama işte yapılan, işte hatta böyle okulun ismini vermeye gerek yok belki ama okulun kurucusuyla konuşmalarında okul kurucusu şunu söyledi. Öğretmen yok değil aslında dedi. Tam tersi 3 tane öğretmen var. Yani daha fazla öğretmen var. Şöyle bir şey yapıyorlar. Öğlene kadar öğrenciler yapay zeka sistemiyle mesela işte orada konuşuyorlar, soru soruyorlar, ediyorlar. Öğleden sonra da onların verdikleri cevaplara bakarak o şekilde mesela eğitim programı değişebiliyor. Ya da mesela daha çok böyle yumuşak becerilere odaklanıyorlar. İşte mesela daha çok hayat becerilerine diyebiliriz bu noktada. Bu tür araç şeyler bence çok daha yaygınlaşacak. Amerika'daki mesela okul şu an 8 kampüs oldu. Yani hani gerçekten o giderek daha çok işte böyle, çünkü şu var ki hani benim bir sınıftaki bir öğrencinin işte diyelim ki 20 kişinin yani neyi anlamadığını o anda bilmem çok kolay değil. Hatta yapay zekanın da en büyük kısmı bence bu yani. O anda hani gerçekten hiper kişiselleştirme sağlıyor. Yani mesela bir öğrenci soru soruyor, anlamadı diyor. Hemen mesela ona uygun içerik beliriyor. Ya da motivasyonu düştüğünü anladığı zaman hemen ona mesela farklı bir konu açık. Mesela ben şu an size anlatırken çok dikkatli dinleyenler de var, tabii yorulanlar da var. Şimdi aynı anda benim herkese hitap etmem çok zor. Ama yapay zeka ile birebir çalıştığınız zaman bunu size göre şekillenebiliyor. Böyle uygulamalar bence çok daha artacak ileride. Çok teşekkür ederiz. Değerli katkılarınız için, Teşekkürler. yol göstericiliğiniz için Işıl Hanım. Geldiğiniz için çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mutlu oldum sizlerle birlikte. Sağ olun. Teşekkür ederim.